Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda hani ben bir önceki videomuzda dedim ya, Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer. İşte ilk konu başlığımızda da onlara gideceğiz. Bu sefer Bloomberg konuşan Türk yetkililer ne dedi? Bloomberg'in haberine göre Türkiye yerli imkanlarıyla üretmiş olduğu uçakları Milli Muharip Uçak Kaan ve Hürjet için Amerika Birleşik Devletleri'nden motor istemekteymiş. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bloomberg'e konuşan Türk yetkililere göre Türkiye, ABD'den yerli yapım savaş uçaklarında kullanmayı umduğu General Electric Eurospace motorlarını satın almak için izin istedi. Yetkililere göre Ankara, Hürjet eğitim uçağı programı için F-404 motorları arıyor. Bu talep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme ve NATO üyesi ülkenin savunma sanayini geliştirme hedefine ulaşması açısından kritik önem taşıyor. ABD'nin onay vermesi halinde bu Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi satın alma kararının ardından yıllardır süren gerilimin hafiflediğine dair bir başka işaret olacak. Yetkililer Türk ordusunun elinde eskiyen T-38 ve F-5 filosunu General Electric Eurospace motorlarının güç vereceği yeni Hürjet ile değiştirmek istediğini söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir sözcü Bloomberg'in sorularını yanıtlarken önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile savunma ortaklığımızı daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz dedi. Ayrıca Erdoğan'ın bu ay sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'ta olması ve ABD'li yetkililer ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Hava kuvvetlerini yenileme planlarının bir parçası olarak Türkiye, Kaan Savaş Uçağı projesinde kullanılmak üzere General Electric Eurospace F-110 motorlarını da istemekte ve ayrıca Almanya'dan Eurofighter savaş uçaklarına satın alınmasına dair Amerika Birleşik Devletleri'nden de fikir alacak diye Bloomberg haberini bu şekilde sonlandırmıştı. Eminim ki benim düşündüklerim sizin de içinizden geçmiştir. Habere ilk baktığımızda haberde ne diyor? Türkiye yerli üretim savaş uçakları için. Devamında ABD'den motor istiyor. Valla benim için çok zor bir haber yani anlatması. Gönül ister ki şimdi dediğiniz gibi hani bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yani anlarım ben ne derseniz, yerli üretim savaş uçağında ABD'den motor mu istiyoruz? Maalesef kıymetli dostlar şu dönemde kısa vadede istiyoruz. Yani dua edin ki önümüzdeki yıllarda TUSAŞ'ın çalışmaları inşallah meyvelerini versin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu şekilde motor istemek zorunda kalmayalım. Benim de çok zoruma gidiyor bu haberi aktarmak, gerçekten de kendi içimde kendime bile hesap veremiyorum ama tabii sizlere yaşanan gerçekleri de anlatmadan bu iş olmaz. Almanlar zaten hiç ikna olacak gibi değil. Hazır mevzusu açılmışken Almanlar zaten bilineceği üzere Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir sürü kısıtlamalar yapmıştı. Yani Türkiye nükleere ulaşmasın diye Almanlar elinden geleni yapmaktaydı. Biz çareyi Çin'den bulduk, o mevzuyu çözdük. Devamında bizim mesela Aselsan'ın modernizasyon çalışmalarına da yine bir kulp bulup engelliyorlar. Yurt dışına da çalışamıyoruz bu Almanlar yüzünden. Şu an Almanya bundan sonraki dönemde Eurofighter verecek yalan yani. Şu an son 60 oldu adımlar zaten. Türkiye gelişemesin de gerisinde ne olursa olsun NATO hikaye. Almanların soracak olursanız kara kuvvetleri ne durumda? İşte Türkiye ile sürekli Ali Cengiz oyununa giriyor da kendileri ne durumda? Berbat durumdalar. Geçen bir haber okudum mesela, Alman kara kuvvetlerinde 120 küsür operasyonel tank kalmış. Yani adamların elinde doğru düzgün kara aracı kalmamış. Ne var ne yok Ukrayna'ya vermişler. Yani Almanlar kendilerine bakmıyorlar işin sonunda ama Türkiye'nin de gelişmesine her türlü engel olmaya devam ediyorlar. Bakalım, süreci takip olacağız. İnşallah şu kısa vadede geçiş döneminde ABD'den istediğimiz motorları alırız ve daha sonrasında 2028 yılından sonra artık yavaş yavaş Milli Muharip Uçağımız Kaan ve Hürjet'imizde yerli motorlarımızı Allah izin verirse inşallah kullanmaya başlarız diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda. Videomuzun başlığını gördünüz. Sanki birazcık eskilere döndük değil mi? Şöyle gerek işte Karabağ Harekatı, gerek Libya, hatta Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı ilk günlere döndük. Kıymetli dostlar, başlık iddialı biliyorum ama yaşanan olay da bu iddialı başlığa bence güzel bir cevap olacak. Ukrayna'da uzunca bir süredir merak edilen ve sürekli Ukraynalı resmi makamların "ya abicim aktif olarak görevde kullanılıyor" diyenlere inanmayın demelerine rağmen
Bazı bir kesim inanmamaktaydı. Kıymetli dostlar, bugün sabah saatlerinde elimize öyle bir görüntü geçti ki, hem de Bayraktar TB2 tarafından çekilen bir görüntü geçti ki artık ağzım yüreğim açık kaldı. Görmüş olduğunuz görüntülerde bizzat Rus resmi Telegram hesapları tarafından doğrulanan Rus Su-30 savaş jetinin Karadeniz üzerinde düşürülme anlarını izlemektesiniz. Peki bu Rus Su-30 savaş jeti neyle düşürülmüştü? Manpads hava savunma, kısa menzilli hava savunma sistemi kullanılarak düşürüldüğü belirtilmekteydi. İşin ilginç kısmına geliyorum. Şu an görmüş olduğunuz görüntüler Bayraktar TB2 tarafından an be an kaydedilmekteydi. Rus Su-30 savaş jetinin nasıl düştüğünü Bayraktar TB2'nin gözünden bu şekilde gördünüz. Of of of, olaya bakın. Şimdi olaya Bayraktar TB2 Rus Su-30'unun düşürülmesine çekti diye bakarsanız veyahut da diyebilirsiniz, oğlum Kaan ne heyecanlandın, Bayraktar mı düşürdü sanki Rus Su-30 jetini? Mevzu o değil kıymetli dostlar. Mevzu ne biliyor musunuz? Rus Su-30 jeti Bayraktar'ın dibinde uçuyor. Allah bilir o uçak tek başına değil. Buna rağmen Bayraktar TB2 göremiyor Rus jetleri. Görse zaten düşünmez. Vallahi bu kinle milyon dolarlık hava füzesini bile Bayraktar'a fırlatmaz mı? Yani de cevabınızı duydum, fırlatır değil mi Rus jetleri? Onu falan düşünmezler ama ona rağmen Bayraktar TB2 sessiz sedasız Türk kuşu, maşallah Rabbim nazarlardan saklasın, tıkır tıkır 4K görüntüleri almış. Bu işte dünyanın en zor işlerinden bir tanesi, elektronik harp. Öyle bir gizlemiş ki kendini kerata. Rus Su-30 jetleri sağda solda cebelleşiyor hava savunma sistemleriyle. Bayraktar da uzaktan izliyor şöyle. Aynı böyle iş makinesi çalışır ya sokakta bir yerde, beldede. Millet böyle keyifle izler ya, aynı öyle operasyonu izliyor. Bu olay bambaşka bir olaydı. Zaten Ukraynalılar sürekli Bayraktar'ın elektronik harbi deyip duruyordu. Ben artık bugün bu videoyla birlikte Bayraktar TB2'nin elektronik harp yeteneğinden bir kere daha emin oldum. Bir de bu ihraç versiyon. İşin ne güzel kısmı var. Ukraynalılara verdiğimiz versiyon Rus Su-30 jetinin dibinde geziyorsa sizce bizim elimizde bulunan orijinal sürümler ne yapıyordur? Büyük ihtimalle F-35'in falan dibinden uçacağız yani. Allah izin verirse. Güzel bir gelişmeydi. Umut verici bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin o zaman. Hazır Bayraktar TB2 demişken, Bayraktar TB2 33 farklı ülkeye satılmıştı ya daha önce. Oraya büyük ihtimalle bir 34 yazacağız. Son olarak da beklenen bir ülkeydi Bosna Hersek'ten. Resmi bir açıklama geldi. Bosna Hersek Savunma Bakanlığı Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 SİHA alımını doğruladı. Konu hakkında daha fazla detay açıklamayan Bosna Hersek Savunma Bakanı Heles, hali hazırda Bosnalı insansız hava aracı operatörlerinin Türkiye'de eğitim gördüğünü de açıklamıştı. Özellikle Sırp tehdidi altında Türkiye'nin Bayraktar TB2 vermesi gerçekten de stratejik bir hamleydi. Şu son dönemde büyük ihtimalle bu fotoğraf kadar garip bir fotoğraf görmemişsinizdir. Şimdi dikkatli takipçilerimiz demiştir, ulan o ne Ermeni bayrağı, bir tarafta da Azerbaycan bayrağı. Vallahi billahi doğru kıymetli dostlar. Bu fotoğraf Ukrayna'da çekildi. Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Azerbaycan ve Ermenistan kökenli oldukları belirtilen, resmi bir açıklama yok ama bu şekilde paralı askerler görmüş olacağınız üzere birlikte fotoğraf çektirmişti. Bir başka bayrak mevzusu bu kez Tunus'ta yaşandı. Sabah saatlerinde kısa içeriğini paylaştım ama görmeyen takipçilerimiz için Tunus'ta devlet firmasının hatalı olarak Türkiye bayrağı açması üzerine 4 kişi tutuklandı. Tunus Devlet Demiryolları'nın binasının tam tepesinde şanlı bayrağımız, gerçekten de hani gördüm duygulandım. Ata toprakları da Tunus. Bu şekilde şanlı bayrağımız Tunus bayrağıyla karıştırılmış ve daha sonrasında Tunus Devlet Demiryolları 4 kişinin gözaltına alındığını, konuya dair de işte bayrak karıştı diye özür dilediler. Pakistan'a gidelim mi? Pakistanlı resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre Pakistan ve Türkiye uzun menzilli füzeler için yerli kapasiteye ulaşmak amacıyla havadan havaya füze programlarını birleştirecekmiş. Faz 2 ve Gökdağ füze programı teknolojisi iki ortak arasında paylaşılacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Somali haberinde vermiştim. Somali balistik füze test merkezimiz olacak diye. Dostumuz ve kardeşimiz Pakistan'da balistik füze teknolojisinde olsun, hava füzesi teknolojisinde olsun Türkiye'nin yanında yer almaya devam ediyor.
ediyor. Allah izin verirse siz o mevzuyu anladınız. O mevzuda da zaten Türkiye'nin yanı başında veyahut da belki o defteri biz kapattık çoktan. Macarları severiz sayarız ama bu yapmış olduğu tam bir pervasızlık, açık konuşayım. Kıymetli dostlar, Bahreyn'e resmi ziyaret için iniş yapan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto. Görmüş olacağınız üzere sanki Alanya'da, sanki Kepez'de veyahut da Marmaris'te gezermiş gibi. Artık yanındaki Bahreynli yetkilinin de gülmesini görünce ben de bir güldüm. Yani Szijjarto'yu sanki tatildeyken aramışlar da ya hacı işte Bahreyn'de program var bir gider misin demişler. O da aceleyle sanki gitmiş gibiydi. Komik bir görüntüydü bence. Mavi vatanımıza ilişkin önemli bir gelişmeye gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, sonunda beklenen müjde geldi. Neydi o müjde? Bilineceği üzere bir ülkede ders müfredatları oldukça önemlidir. Kıymetli dostlar, bu seneki lise coğrafya dersindeki müfredata mavi vatan ve gök vatan doktrinleri bu yıl yeni müfredatta kendisine yer buldu. Özellikle yeni kuşağın bu gelişmelerden haberdar olması, mavi vatanını bilip gök vatanını savunması oldukça önemliydi. Ben çok ama çok sevindim bu gelişmeye. Vallahi şunu diyeyim, bu habere kesinlikle Cihat Yaycı Paşa'mız çok iyi sevinmiştir. Yani o çünkü bayağı bir mücadelesini verdi. Mavi vatan işte ders kitaplarına girsin etsin. Çok mücadelesini verdi kendisi. Sonunda da ders kitaplarına şükürler olsun ki iki kavram, o çok önemli iki kavram girmiş oldu. Son olarak da detayda karşıma çıktı. İlla ki videoyu durdurup içeriye göz atmışsınızdır o coğrafya dersine eklenen bölümün. Orada mesela Türkiye'nin ürettiği başlıca hava savunma teknolojilerinin altında yazmaktaydı. İşte Anka, Gökbey, Atak, devamında farklı Karayel, Göktürk falan. Yani şu da dikkatimi çekti. Anka yazıyor, devlet kurumu değil mi? TUSAŞ. Devamında işte Tİ, Göktürk. Mesela orada Karayel var. Karayel, Vestel'in. Onu yazmışlar. Ama ne yazık ki dünyada başarıdan başarıya koşan ve 33 farklı ülkeye daha başka satılan bir insan hava aracı falan yok. Destanlar yazan Bayraktar TB2 o listede kendine neden yer bulamadı? Mesela ben bunu bir sordum. TB2 başlıca yazılacak sistemlerden bir tanesidir. Karayel yazan adam onu niye yazmasın? Hiç mesela Karayel yazılmasaydı derdim ki herhalde devlet kurumları yazıldı. Çünkü bilineceği üzere bizim ülkede öyle bir şey var. Mesela Bayraktar TB2 Allah esirgesin ülkemizi işgalden kurtardı diye bir haber geçeyim ben. Bayraktar TB2 kim üretiyor? Bak adam mevzunun bu tarafında, yani bizim ülkeye sağladığı katkıyı bir kenara koyuyor, onu kim üretiyor? Kimin ürettiğini o biliyor. O soruyu soranlar biliyor. Ama ne yazık ki ülkemizde bu konuda bile hinlik peşinde olan kişiler olduğundan dolayı yani Bayraktar'ın adını oraya yazmamışlar. Ben bu konuda çok üzüldüm. Buradan da masum eleştirilerimi dile getirmiş olayım diyorum ve bugünkü haberlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.